28 Şubat'tan bu yana Amerika İran'a nasıl ve nereden saldırıyor derseniz, işte saldırının en kritik üssü bu gördüğünüz uçak gemisi ve beraberindeki filodan yapılıyor. Peki İran, Amerikan savaş gemisini, hele ki yenilmez olarak dünyaya sunulan milyar dolarlık bir uçak gemisini gerçekten vurabilir mi? Amerika'nın savaş gemileri nasıl korunuyor? Dünyanın polisi diye kendisini adlandıran Amerika'nın süper güç simgesi uçak gemileri vurulursa nasıl bir etki olur? Envanter serimizin bu bölümünde bu soruların peşinden gideceğiz. Ancak videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon abone hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sizler de cevabı en çok merak edilen soruları bizimle birlikte masaya yatırmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. ...28 Şubat'tan bu yana İran, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşa kıyasla Amerika'nın en kritik yerlerini hedef aldı. Amerika'nın Bahreyn, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki Orta Doğu'yu saniye saniye gözetleyen radarlarını nokta atışıyla vurarak kör etti. Bir önceki envanter videomuzda bu konuyu detaylıca ele almıştık. O videoyu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Devam edelim. Peki bu radarları vurarak Amerika ve İsrail'i kısmi kör bırakan İran, gerçekten Amerika'nın savaş gemilerini vurabilir mi? En net bilgiyi en başta verelim. Evet, askeri istihbarat raporlarına, açık kaynak verilerine ve sahada değişen asimetrik savaş doktrinlerine göre bu ihtimal kesinlikle masada. Şu an Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi hattında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir askeri yığınağı var. Krizin başından beri bölgeye sadece savaş gemileri değil, deniz piyadeleri seferi birliği ve ekstra savaş uçağı filoları kaydırıldı. Peki Amerika'nın bölgedeki gemileri neler? İlk olarak bu sorunun peşinden gidelim. Bir Amerikan uçak gemisi asla tek başına sefere çıkmaz. O, uçak gemisi görev gücü dediğimiz devasa bir filonun merkezidir. Saldırının düzenlendiği kritik merkezlerden biri, 3. uçak gemisi görev gücüne liderlik eden 6 milyar dolarlık USS Abraham Lincoln uçak gemisi. İran'a en yakın konuşlu uçak gemisi. Nimitz sınıfı nükleer güçle çalışan bu devasa gemi, kelimenin tam anlamıyla yüzen bir şehir. Yaklaşık 104.000 ton ağırlığında ve 330 metreden uzun olan USS Abraham Lincoln, güvertesinde radara görünmezlik sağlayan 5. nesil F-35C savaş uçaklarını, FA-18 savaş uçaklarını, düşman radarlarını kör eden EA-18G Growler elektronik harp uçaklarını ve gökyüzü komuta merkezi E-2D Hawkeye erken uyarı uçaklarını barındırıyor. Toplamda 90'a yakın hava aracı ve 5000'den fazla personeliyle bu gemi, İran'a yönelik hava harekatlarının en temel vurucu gücünü oluşturuyor. Amerika'nın masaya sürdüğü ikinci ve en yeni kozuysa Karayipler'deki görevinden hızla çekilip rotasını Akdeniz ve Orta Doğu hattına çeviren USS Gerald R. Ford uçak gemisi. Dünyanın en büyük ve Amerikan donanmasının en gelişmiş uçak gemisi. Onu diğer tüm gemilerden ayıran en büyük teknik kapasitesi, savaş uçaklarını fırlatmak için eski tip buharlı mancınıklar yerine elektromanyetik uçak fırlatma sistemi kullanmasıdır. Bu inanılmaz teknoloji ve geminin sahip olduğu gelişmiş yakalama donanımı, uçuş güvertesinden çok daha kısa sürede, çok daha ağır mühimmatlarla yüklü savaş uçaklarının ardı ardına havalanmasını sağlıyor. Peki şu ana kadar bu saldırı gerçekleşti mi veya Amerika'nın uçak gemisi ve beraberindeki görev grubu vuruldu mu derseniz? Hayır, henüz böyle bir kesinleşmiş haber yok. Amerika'nın savaş uçaklarını ve tanker uçaklarını kaybettiğini biliyoruz. Savaşın başından beri 3 F-15, bir de KC-35R tanker uçaklarını kaybettiler. Trump'a göre de dünyanın en büyük gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln'e saldırdıklarını iddia ettiler. Hatta geminin yandığına dair görüntüler bile paylaştılar. İran gemiye asla saldırmadı. Gemi hiçbir şekilde yanmadı dedi. Çok zor. Şu anda İran'ın elinde artık vurabilecek becerileri iyice azalıyor. Yani elinde savaş gemisi kalmadı. Hepsini Amerika batırdı veya yanıyor şu anda. Onun haricinde balistik füzelerle vurması çok 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 zor. Yani ellerinde de vurabilecekleri güdümlü füzeleri vesaireleri bitirdikleri için farklı işlerde. Şu anda İran'ın elinde Amerikan uçak gemilerini veya diğer savaş gemilerini vurabilecek herhangi bir saldırı cihazı çok kalmadı. Bu adetsellikten ziyade en başta da zaten yoktu.
Bunun kalan ellerindeki az miktardakini de başka ülkelere saldırıda kullandıkları için maalesef ellerinde şu anda Amerikan donanmasına ciddi bir saldırı yapabilecek herhangi bir mühimmatları kalmadı. Bu milyarlarca dolarlık devasa uçak gemilerini koruyan ve aynı zamanda İran'ın iç kesimlerindeki hedefleri vuracak olan asıl taarruz kalkanını ise Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhripleri oluşturuyor. Uçak gemisini asıl koruyan unsurlar, etrafında etten ve çelikten bir duvar ören Arleigh Burke sınıfı savaş gemileridir. USS Abraham Lincoln'e eşlik eden filonun en dikkat çekici ve operasyonel gemilerinden biri USS Frank E. Peterson savaş gemisi. Dünyanın en gelişmiş radar ağı olan Aegis savaş sistemiyle donatılan bu gemi, 28 Şubat'ta başlayan harekatın ilk anlarında dikey atım sistemlerinden fırlattığı füzelerle sahada çok aktif bir rol aldı. Bu savaş gemisinin gövdesinde 96 adet füze hücresi bulunuyor. Bu hücreler hem yüzlerce kilometre ötedeki kara hedeflerini hassas bir şekilde vurabilen Tomahawk seyir füzeleriyle hem de İran'dan filoya atılabilecek balistik füzeleri atmosfer dışında kafa kafaya çarpışarak imha edebilen SM-3 ve SM-6 önleyici füzeleriyle dolu. Aynı görev gücünde USS Frank E. Peterson Jr.'a eşlik eden USS Spruance ve USS Michael Murphy savaş gemileri de Abraham Lincoln uçak gemisiyle beraber. Aegis hava savunma ve kara taarruz altyapısına sahip olan bu Arleigh Burke sınıfı gemiler bir yandan USS Abraham Lincoln uçak gemisine etten ve çelikten bir duvar örerken diğer yandan yüzlerce kilometredeki hedefi Tomahawk füzeleriyle vurma kapasitesine sahip. Öte yandan yeni nesil USS Gerald R. Ford uçak gemisinin etrafındaki koruma çemberini oluşturan gemilerse yine Arleigh Burke sınıfından olan USS Winston S. Churchill ve USS Mahan muhripleridir. Bu iki gemi de filonun hareketliliğine göre Doğu Akdeniz ve bağlantılı sularda uçak gemisini olası asimetrik deniz saldırılarına, drone sürülerine ve füze tehditlerine karşı güvence altına alıyor. Ayrıca şunu da ekleyelim. İran'dan fırlatılan ve Türk hava sahasına yaklaşmakta olan balistik füzelerde NATO kapsamında görev yapan Arleigh Burke sınıfı gemilerden tespit edildi ve imha edildi. Devam edelim. Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı hattında ise Yemen'den gelebilecek füze saldırılarını engellemek ve gerekirse İran'ın batı kanadına füze taarruzu düzenlemek için USS Delbert D. Black gibi bağımsız hareket eden muhripler de konuşlandırılmış durumda. Şimdi asıl konumuza gelelim. İran, Amerikan savaş gemilerine nasıl saldırır ve gemiler bu saldırıdan kendini nasıl korur? Size bunu beraber anlatalım. Arleigh Burke sınıfı savaş gemileri dünyanın en karmaşık hava savunma ağı olan sistemiyle donatılmıştır. Geminin dört bir yanına yerleştirilen AN/SPY serisi faz dizinli dev radarlar yüzlerce kilometre ötedeki gökyüzünü sürekli tarar. Diyelim ki İran'dan fırlatılan bir füzeyi saniyeler içinde tespit edip rotasını hesaplar ve dikey atım sistemlerinden hangi füzenin ateşleneceğine insan müdahalesi bile olmadan karar verir. Sistem tamamen iç içe geçmiş kademeli bir savunma mantığıyla çalışır. En dış katmanda atmosferin bile dışına, yani uzayın sınırlarına kadar çıkarak yüksek irtifadan dalışa geçen balistik füzeleri vurarak imha eden SM-3 füzeleri bulunur. Uçak gemileri zaten bir kendi öz savunmaları var. İkincisi de zaten görev grubu tarafından savunuluyorlar. Yani Arleigh Burke sınıfı veya Ticonderoga sınıfı gemiler tarafından korunuyorlar. Arleigh Burke ve Ticonderoga'larda ise katmanlı hava savunması tabir ettiğimiz bir sistem var. En aşağıda, en yakında yakın hava savunma sistemleri var. Phalanx 20 milimetrelik toplar var. Ondan sonra ECCM, Sea Sparrow'lar var. Bizim ülkemizde de kullanılmakta olan kısa menzilli bir sistemleri var. Hava savunma sistemleri var. Ondan sonra Arleigh Burke'ün kendine ait SM-2, SM-3, SM-6 orta ve uzun menzilli füzeleri var. Onlarla beraber sağlanıyor. Katmanlı olarak hava savunmasını yapabiliyorlar ki gayet de başarılılar bu konuda. Gördük Türkiye'ye atılan İran füzelerini de Arleigh Burke'lerin SM-3 füzelerini vurduğu resmi olarak açıklandı. Tehdit atmosferin içinde ama yine de yüzlerce kilometre uzaktaysa hem balistik füzelere hem de uçak ve seyir füzelerine karşı kullanılabilen son derece gelişmiş SM-6 füzeleri devreye girer. Bu füzelerin tanesinin ortalama 4 milyon dolar civarında olduğunu da ekleyelim. Diyelim ki İran'ın balistik füzesi bu dış katmanları aşmayı başardı ve filoya doğru yaklaşmaya devam ediyor. Bu sefer orta menzilde SM-2 füzeleri ve seyir füzelerine karşı çok etkili olan ESSM füzeleri ateşlenir.
Eğer mucizevi bir şekilde İran füzesi tüm bu milyar dolarlık devasa kalkanları teker teker delip gemiye sadece birkaç kilometre kadar yaklaşmayı başarırsa, son çare nokta savunma sistemleri devreye girer. Peki bu sistemler neler? Phalanx Swiss adı verilen sistem, saniyede onlarca 20 milimetrelik tungsten zırh delici mermi kusarak üstüne gelen füzeyi havada parçalamaya çalışan otonom bir ölüm makinesidir desek yeridir. Buna ek olarak Sirem gibi çok yakın mesafe füzeleri ve Nulka adı verilen aktif elektronik harp aldatıcıları havaya fırlatılır. Nulka, düşman füzesinin radar arayıcı başlığına sanki asıl büyük gemi kendisiymiş gibi devasa bir sinyal gönderir ve füzeyi gemiden uzağa, açık denizin ortasına çekerek zararsızca patlamasını sağlar. Yani özetle bir Amerikan savaş gemisini açık denizde vurmak, dünyanın en zor kalkanını aşmak gibi bir şey diyebiliriz. Peki füzelerle değil de dronlarla saldırı yapılırsa, işte işin rengi orada değişiyor. Amerika'nın radarlarının hedef alınması gibi aynı taktik uygulanabilir. Tabii İran'ın 30 bin dolarlık kamikaze şahit dronları binlerce tonluk nükleer bir Amerikan uçak gemisini batırması fiziksel olarak mümkün olmasa da ciddi zarar verebilir. İran devrim muhafızları o milyar dolarlık yenilmez Aegis kalkanını delmek için ilk etapta doğrudan balistik füze fırlatmak yerine yüzlerce şahit drone'unu aynı anda filonun üzerine salar. Amerikan savaş gemileri dronları durdurmak için dikey atım sistemlerindeki tanesi milyonlarca dolar olan SM-2 ve SM-6 füzelerini ardı ardına ateşlemek zorunda kalır. Radarlar yüzlerce hedefle boğulur. Atış kontrol bilgisayarları aşırı yüklenmeden kilitlenir ve en nihayetinde gemilerin fiziken sınırlı olan füze şarjörleri tamamen boşalır. Yakın hava savunma sistemleri de dronlarla meşgul olurken aradan sıyrılan şahit kamikaze dronlar gemiyi hedef alabilir veya asıl devreye balistik füzeler girebilir. İşte bu Amerikan uçak gemisi filosunun savunmasız kaldığı andır. Orta Doğu'yu saniye saniye gözetleyen Amerika'nın erken uyarı radarları körleşirken ve kara konuşlu hava savunma sistemleri ağır hasarlar alırken denizdeki gemilerin yükü inanılmaz derecede artmış durumda. Katar'da, Bahreyn'de veya İsrail'de vurulan o devasa AN-TPY-2 ve AN-FPS-132 erken uyarı radarları denizdeki gemilere ufuk ötesi istihbarat sağlıyordu. Bu devasa gözlerin kapanması, Körfez'deki donanma unsurları için yaklaşan tehlikeyi saniyeler öncesinden haber alma şansının ortadan kalkması demek. Hedef atmosfere girdiğinde tüm yük gemilerin omuzlarına biniyor. Tüm ihtimaller ve senaryolar gerçekleşti diyelim. İran'ın Amerikan savaş gemilerini vuruşuna bunun nasıl etkisi olur? İsterseniz bir de bu pencereden bakalım. Kısa vadeli ve uzun vadeli olarak iki etkisi olur. Kısa vadede Amerika çok agresifleşir. Şu anda davranıldığından çok daha saldırgan ve daha büyük bir vurucu güçle saldırır ve onun acısını çıkartma, dünya kamuoyu nezdinde de onun acısını çıkartma üzerine oynar. Uzun vadede ise gemilerinin dokunulabilirliği ortaya çıkacağı için Çin vesaire gibi diğer rakip ülkeler bunun üzerine oynamaya başlarlar. Yani bu yöntemle durdurulabildiğini görürlerse o zaman o yöntemin üzerine daha fazla silah geliştirmeye, daha fazla çözüm üretmeye çalışırlar. Ki bu da Amerika'yı negatif etkiler. Ancak şu anda öyle bir durum gözükmüyor. Eğer İran, Amerika'nın o milyarlarca dolarlık hava savunma kalkanını delip bir uçak gemisini vurmayı başarırsa, 2. Dünya Savaşı'ndaki sarsıcı Pearl Harbor baskınından bu yana denizlerdeki en ağır darbesini almış olur. Amerikan kamuoyunda Trump yönetimi zaten eleştirilere maruz kalırken, böyle bir senaryoda işin yükü ve maliyet hesabı daha da artacaktır. Savaşlar depoların doluluk oranıyla ve kasanızdaki parayla kazanılır. Amerikan donanmasının ve o milyarlarca dolarlık Aegis sisteminin en büyük kabusu füzelerin teknik kapasitesi değil, bu savaşın yıkıcı maliyetidir. Düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri 20 bin dolarlık bir İran drone'unu veya seri üretimi son derece ucuz olan bir seyir füzesini vurmak için tanesi milyonlarca dolar olan o SM-2 veya SM-6 füzelerini harcamak zorunda. Ortada korkunç ve sürdürülemez bir maliyet uçurumu var. Aha, kara saldırı silahı, o ellerinde eski modelleri de olmak üzere çok fazla var. O konuda sıkıntı çekmezler. Ama hava savunma, özellikle de bu tür füzeleri vurdukları balistik füze savunma sistemleri hem çok az hem de üretimi pahalı ve zor. Yani bu füzelerin böyle bir seri üretim şeyi yok. Yapımı yok. Bir tek Patriot P3'ün yeni çıkmaya başladığı seri üretim modelleri, ki o da
yıllık 1000 tane yapıyorlar. Yani şu anda kullanım oranlarına bakıldığı zaman üretim hızıyla tüketim hızı birbirini tutmuyor. SM-3 falan gibi özel füzelerse daha da az adetli üretiliyor. Bunları yeterince elinde stok tutabilmesine imkan yok. O yüzden hani beklentim 4 haftadan ya da 6 haftadan daha uzun sürmeyeceği bu savaşın yönünde. Zaten Amerika'nın da öyle bir açıklamalarına bakacak olursak çok uzun süreli bir savaş yapmak gibi de bir niyeti yok. Yani varabildiği yere kadar varacak, ondan sonra bir barış ilan edecek gibi gözüküyor. Son dönemde sızan Amerikan savunma bütçesi raporları, donanmanın mühimmat stoklarının hızla eridiğini ve kongreden acil ek bütçe talep edildiğini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Washington ve Tel Aviv hattında asıl paniği oluşturan konunun vurulan binalar değil, tükenen bu füze stokları olduğunu çok net görüyoruz. Ayrıca bir de Çin ve Rusya faktörü var. Özellikle Çin bu hamleyle Tayvan işgali için Amerikan uçak gemilerine senaryolar geliştirebilir. Zaten halihazırda İran'dan daha iyi gemi savar füzeleri bulunuyor. Ancak dediğimiz gibi bunlar ihtimal. Henüz böyle bir durumun gerçekleşmesi uzak gibi. Çünkü Amerika ve İsrail, İran'ın füze ve dronlarının çoğunu imha etti. Hala da kritik tesisler vurulmaya devam ediyor. Gelecekteki olası bir büyük savaşın provası yaşanıyor gibi. Amerikan sistemi füzeleri şimdilik engelliyor. Ama donanmanın tankerlere haftalarca eşlik edecek, bu yoğun saldırıları sonsuza dek savuşturacak lojistik kapasitesi yok. Amerika'yı, yani Amerika demeyeyim de sivil gemileri vurabilecek becerileri hala var. Bunu Amerika nasıl engelleyebilir? Zor. Kıyıdan atacakları sistemlerle, yani topçu roketinden tutun da güdümlü kısa menzilli füzelere kadar bunları anlık olarak durdurabilmesi için her an orada savaş gemisi tutması gerekiyor. Bu da bir risk oluşturuyor tabii kendi açısından. Çünkü şu anda Umman Denizi'nin açıklarında okyanus tarafında, Hint Okyanusu ile Umman Denizi arasında bir bölgeden operasyon yapıyor Amerikan gemileri. Körfez gibi, yani Basra Körfezi gibi çok kısa mesafeleri olan kıyılar arasında bir bölgede operasyon yapmak şu anda yaptıkları açık deniz operasyonlarına göre çok daha riskli bir operasyon. O işe girişeceklerini açıkçası ben hala düşünmüyorum. Askeri birlik sevk ediyorlar şu anda ama askeri birliklerle İran'ın Basra Körfezi'ndeki adalarına mı çıkacaklar, yoksa sadece tehdit amaçlı mı olacak, onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Nitekim Trump döneminde bile Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için 7 farklı ülkeden yardım istemesi, bu devasa faturayı tek başına ödemek istemediğinin en net göstergesi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda sıkışmış kalmış durumda. Petrol trafiğini korumak için müttefiklerine yaptığı savaş gemisi gönderme çağrısı, küresel diplomasi masasında kelimenin tam anlamıyla duvara çarptı. Trump, başlarda bizim o petrole ihtiyacımız yok, kendi ticaretinizi kendiniz koruyun diyerek Avrupa'dan Asya'ya uzanan 7 farklı ülkeye rest çekmiş ve ağır bir faturayı onlara yıkmaya çalışmıştı. Ancak başta Fransa, İngiltere, Japonya ve Avustralya olmak üzere müttefik ülkeler, İran'la girilecek sıcak bir çatışmanın içine kendi personellerini ve milyar dolarlık donanmalarını atmayı kesin bir dille reddettiler. Ülkeler, Amerika'nın bile içinden çıkmakta zorlandığı bu devasa ve maliyetli savaş krizine ortak olmaktan kaçınarak Washington'ı o dar ve tehlikeli sularda tamamen yalnız bıraktı. Trump ise U dönüş yaparak dünyanın en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak kimsenin yardımına ihtiyacımız yok dedi. Ayrıca şaşırmadım. Çünkü NATO her zaman tek taraflı bir ilişki olmuştur. Biz onları koruruz ama onlar bizim için hiçbir şey yapmazlar diyerek bir nevi serzenişte bulundu. Sonuç olarak tüm bu verileri analiz ettiğimizde Amerika ve İsrail için maliyet artıyor ve Trump Hürmüz Boğazı'nda sıkışmak istemiyor. İran'ın cephaneliğinde bir Amerikan uçak gemisini görev dışı bırakabilecek silahlar var. Bunu yapabilir mi? Şu an için çok zor ve bu ihtimal günden güne azalıyor.